Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu yeleği öreceğiz. Bu kesme şekeri modelini kullanarak atkı ve bere ördük. Bu da ona takım olarak yelek. Yakadan başlayarak örülen bir model. Yakada tekstil tipi lastik uyguladım başlarken. Yaka düşürme çalışması yapmadım. Çünkü modelden dolayı ve buradaki haroşadan dolayı zaten yaka kendiliğinden düşmüş oldu. Bu şekilde bebeği rahatsız etmeyecek. Yakadan başlayarak ördüm. Roba bittikten sonra şurada kolda sadece lastik kısmını tek olarak ördüm. Daha sonra da bedene geçtim. Tek parça olarak örülen bir model. Hiçbir yerinde dikiş yok. 5 tane ilik açtım. 5 tane düğmeye ihtiyacımız olacak. Ahşap düğme kullandım. İp olarak Alize Baby Best kullandım. Alize Baby Best 100 gramda 240 metre uzunluğunda bir ip. Siz de 100 gramda 240 ya da 250 metre uzunluğunda herhangi bir iple örebilirsiniz. Aynı renk örmek isterseniz de renk numarası 450. %100 anti peeling özelliği olan bir ip. Siz de ipinizi seçerken anti peeling özelliği olmasına dikkat ederseniz daha uzun ömürlü olur örgüleriniz. Bir yumaktan biraz fazla ip kullandım ben buna. 115-120 gram kadar ip gitti. Muhtemelen siz buradaki haroşa sıralarını birer haroşa sırası eksik yaparsanız tam bir yumakta yetebilir. 250 metrelik ip kullanırsanız da o da 10 metre daha uzun olduğu için bir de dediğim gibi birer tane haroşa sırası eksik yaptığınızda ilk aralarını tam olarak yetecektir ipiniz. Yeleğimin arkası da bu şekilde. Sadece yaka kısmında 3,5 numara şiş kullandım. Yakadan sonra 4 numaralı şişe geçtim ve 4 numaralı şişle de örerek bitirdim. Şimdi bir de ölçü verelim. Beden genişliği 28,5 santim. Şurada tam kol altındaki kısmı da ölçersem 28 santim. Roba boyu yakadan 13,5 santim. Burada kol genişliği 8,5 santim. Uzunluğu da şöyle yakadan arka ortadan başlayıp ölçtüğümde 31,5 santim. Tam 1 yaş ölçüsünde oldu. 1,5 yaşındaki bebekleriniz de çok rahat kullanır. Eğer bebeğiniz minyonsa 2 yaşındaki bebeklerinize de yapabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olduğunda da yorumlardan sorarsanız gördüğüm zaman mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. İlmek atarak başlıyorum. Üç buçuk numaralı şişime 77 ilmek attım. İlk sırayı örüyorum. 2 tane ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz, bir ters. Tek lastik örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Örgüyü çevirdim. Tekstil tipi lastik başlama tekniğiyle başlıyorum.
İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 bir tane ters örüyorum. Düz ilmeği örerken sağdaki şişimi örgünün altından geçirip soldan bir ilmek alıyorum. Tekrar aynı yere gelip sol şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir tane ters. Daha yavaş göstereceğim. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Tekstil tipi lastik yapıyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sırada ters ilmek var. Düz ilmeği alttan girip çevirerek düz olarak ördüm. Ters ilmek, alttan girdim, çevirdim. Düz olarak ördüm. Ters ilmeği ördüm. İpim dışarıda. Şu başlama ipim sol taraftayken örgünün ön yüzündeyim. Burası ön yüzde düz olarak devam edecek. Bu 2 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Örgüyü çeviriyorum. Arka yüzde bu 2 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmek ters. Diğer bütün ilmekleri düz. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum düz örerek. Sıra sonuna geldim. Burası örgünün arka yüzü. Ve bu 2 ilmeği ipimi içeri alıyorum. Örmeden alıyorum sağ şişime. Ön yüze geçtim. Ve bütün ilmeklerim düz olarak öreceğim. Sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden alacağım. Ve bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde de arka yüzde de düz örerek bir sıra haroşa oluşturmuş oldum. Buradaki haroşa sırası 3 sıra oluncaya kadar önde de arkada da düz olarak devam edeceğim. Evet, 1 2 3 haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi artık hem 4 numaralı şişle örmeye başlayacağım. Hem ilik açacağım hem de roba artışlarına başlayacağım. Roba ayrımlarını da şöyle yaptım. Sayılarını da ekranın üst tarafında yazıyor olacağım. Ön beden için 15 ilmek ayırdım. Şurada roba ayrım yerinde 2 ilmek var. Bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer tane artış olacak. Kol için 8 ilmek ayırdım. Buradaki roba artış yerinde de yine 2 ilmek var. Öncesinde sonrasında artış olacak. Arka beden için 23 ilmek var. Roba artış yeri 2 ilmek. Öncesinde sonrasında artış var. Kol için 8 ilmek. 2 ilmek roba artışı önce ve sonra artış var. Ve son olarak da 15 ilmek yine diğer ön beden. Şimdi 4 numaralı şişe geçiyorum ve aynı zamanda da ilik açıyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz olacak. 1 2 ilmek ördüm. Sıradaki şöyle yapalım. 2 ilmeği birlikte örüyorum ve bir tane şişime doluyorum.
1 2 3 4 oldu. 5 6, burası kenar ilmeğim olacak. Ön yüzde de arka yüzde de hep düz olacak. Bu kenardaki 2 ilmek de yine ön yüzde düz olarak devam edecek. Şimdi ön beden için 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek ayırdım. Bu 2 ilmeğe geldim. Şimdi burada artış yapıyorum. Şu aradaki ipi alıyorum. Sol şişimle arkadan giriyorum. Ve çapraz olarak sağa doğru bir tane artırmış oldum. 1 2 ilmeği ördüm. Bu aradaki ilmeğe bu kez sol şişimle önden giriyorum. Ve şu şekilde girerek sola doğru artışımı yapmış oldum. Kol için 8 ilmek. Şimdi buradaki ilmeğe alttan giriyorum, arka taraftan sağa doğru bir tane artış yapıyorum. 1 2 ilmeği ördüm. Önden giriyorum sol şişimle. Sola doğru artış yaptım. Arka beden için 23 ilmek örüyorum. Buradaki artışımı yapıyorum. Arkadan sol şişimle girdim. Sağa doğru artışımı yaptım. 1 2 ilmek ördüm. Yine buradan bu kez önden giriyorum. Sola doğru artış yaptım. Kol ilmeklerini örüyorum. Evet, arkadan girerek buradaki artışımı yaptım sağa doğru. 1 2 ilmeği ördüm. Önden girerek sol artışımı yaptım. Ve ön beden ilmekleri. Artışlar hep bu şekilde ve hep ön yüzde olacak. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 2 ilmek kalınca örmüyorum. Arka yüzde hep şu anki ördüğüm gibi olacak roba boyunca. 1 2 tane ters. Sonra düz örgüye geçiyorum. 3 4 5 6. Ve bundan sonraki sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzdeyim. Sıra sonunda 2 4 6 ilmek kalıncaya kadar ördüm. Şimdi düz örüyorum bu ilmekleri. 1 2 3 4 ipimi içeri aldım. 5 ve 6 ilmekleri örmeden aldım.
Ön yüze geçtim. Bütün ilmeklerimi düz örerek bu roba artım yerine doğru ilerliyorum. Roba artış yerine geldim. Buradan sol şişimle arkadan girip sağa doğru artış yapıyorum. İkinci artış sırasındayım şu anda. 1 2 ördüm. Önden giriyorum ve sola doğru artışımı yaptım. Kol ilmeklerini örüyorum. Buradan da artışımı yapıyorum. İki ilmeğimi ördüm. Ve arka beden için artışlarımı yapıyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Evet, artış yerine geldim. Buradaki artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Buradaki artışımı yaptım. Kol ilmekleri, artış yerine geldim. Sağa doğru artışımı yaptım. 1 2 ilmek ördüm. Sola doğru artışımı yaptım. Ve ön beden ilmeklerini örüyorum. Artışlar hep ön yüzden olacak roba boyunca. Son iki ilmeği örmeden aldım. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz olacak ve artışlarımı yapacağım. Arka yüzde bu iki ilmeğim ters, 4 ilmek düz ve diğer bütün ilmeklerim ters olacak. Sıra sonunda da 4 tane düz öreceğim. 2 ilmeği örmeden alacağım. Bu şekilde ilk ileği açıncaya kadar devam edeceğim. İlk ileği açtığımda da kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. İlk ileği 1 2 3 haroşa sırasından sonra açmıştım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra ördüm ve her 11 haroşa sırasından sonra bir tane ilik açacağım. Ve şu ana kadar burada da 11 tane artış yaptım. Şimdi ikinci iliği açıyorum. Bir, iki tane düz ördüm. 3 ile 4'ü birlikte örüyorum. Bir tane doladım. Ve diğer ilmeklerimi de düz örerek roba artış yerine doğru ilerliyorum.
Evet, roba artış yerine geldim. Şu anda 12. artışımı yapıyorum. Arkadan geliyorum. Sağa doğru artışımı yaptım. 1, 2 düz ördüm. Ve buradan da önden girerek sola doğru roba artışımı yaptım. Bu şekilde yine artışlarımı yaparak roba boyunca devam edeceğim. Roba tamamlandığında kaç tane artış yaptığımı da söyleyeceğim. Roba artışları tamamlandı. Şu ana kadar 17 kez artış yaptım. Şimdi şurada santim olarak ölçü vermek istiyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Zaten ben örgülerimi ütülemiyorum. Elimle düzeltiyorum. ...14 santim. Evet, tam 14 santim örmüş oldum. 17 kez artış yaptım. Şimdi şurada roba artış yerine kadar düz olarak örüyorum. Roba artış yerine kadar ördüm. Şimdi buradaki 2 ilmeğin birini ön bedene katıyorum. 15 ilmekle başlamıştım ön bedene. 17 tane artış yaptım. Bir de buradaki ilmeği kattım ve şu anda ön beden için ilmek sayısı 33 oldu. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Hatta şuraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, buraya kadar örüyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Bir ters, bir düz ve buradaki 2 tane ilmeğin birini de kola katıyorum. Evet, şimdi kolda 8 ilmekle başlamıştım. 17 bu taraftan, 17 bu taraftan artış yaptım. Birer tane de buradaki ayrım yerlerindeki ilmekleri kattım ve şu anda şişimde toplam 44 ilmek var. Şimdi sadece bu 44 ilmeği örerek devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters, düz, ters, düz, son ilmeğimi de ters örüyorum. 2 sıra örmüş oldum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters, düz,
1 2 3 sıra ördüm. Arka yüze geçtim. 4. sırayı örüyorum. Bir, iki, üç, 4 sıra örmüş oldum. Şimdi artık örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Ters ilmeği ters olarak örüyorum. Ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeği düz olarak örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Çok sıkı yapmayın bu kısmı. Ters. Bu şekilde devam ediyorum. Kol ilmeklerini kapatıyorum. Evet. Evet, burası kol ilmekleri. Şimdi arka taraftan birleştireceğim kolu. Şuradaki ilk ilmeğin içine girdim. Evet. Şimdi buradan ve de buradan karşılıklı olarak ilmeklere giriyorum. Tığımla alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Buradaki ilmeğin içine girdim. Karşısındaki ilmeğin içine girdim. Tığımla ipimi çekiyorum ve buradaki ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar buraya girdim. Karşı tarafa girdim. Ve içinden geçirdim. Evet. Bir tane de şöyle zincir çekip sıkıladım. Şimdi bu ilmeği sağdaki şişime alıyorum. Ve arka beden ilmeklerini örmeye başlıyorum. Arka bedende de buradaki 2 ilmeğin birini arka bedene katmıştık. Ve diğer bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burası arka beden. Örerek buradaki kol ayrım yerine kadar geliyorum. Arka beden ilmeklerini düz örerek roba ayrım yerine doğru ilerliyorum.
Evet, buradaki şu 2 ilmeğin birini arka bedene katıyorum. Şimdi arka bedene 23 ilmekle başlamıştım. 17 bu taraftan 17 bu taraftan artış yaptım. Birer tane de roba ayrım yerindeki ilmekleri kattım. Ve şu anda şişimde toplam 59 ilmek var. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şuradan şu 2 ilmekten bir tanesini kola katmıştım. Buradan da yine aynı şekilde 2 ilmekten birini kola katacağım. Ve bu kolu öreceğim sadece. Bir ters bir düz lastik olarak öreceğim. Toplam 4 sıra öreceğim. 5. sırada da örerek kesme tekniğiyle kesip daha sonrasında da yine aynı bu kol gibi tığ ile birleştireceğim. Şimdi ön bedeni örerek buraya kadar geldim. Ön bedende 33 ilmek vardı. Buradaki ilmeklerimi, kol ilmeklerini ördüm. Bir tane burada ilmek artmış oldu. Arka beden için 59 ilmek. Arka bedeni örerek buraya geldim. Bu kolu örüp tamamladım. Bir ilmek de burada artış oldu. Ve 33 ilmek de kol ilmeklerini ördüm. Şu anda şişimde toplam 127 ilmek var. Şimdi arka yüze geçiyorum. Kol altı birleştirmelerini göstereceğim. İki tane ters, 4 tane düz, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 tane kenar ilmeği ve ters örerek ilmeklerimi ters örerek kol altına doğru ilerliyorum. Evet, arka yüzde ters örerek kol altına kadar ilerliyorum. Şu anda ön beden ilmeklerini örüyorum. Ve kol altına geldim. Burada boşluk olmaması için şuradan bir tane ilmek alıyorum ve bunu ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeği örüyorum. Burada da yine şu ilmeği şöyle alttan giriyorum. Şöyle. Ve kol altında 2 tane artış yapmış oldum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Şimdi bundan sonra kesme şekeri modelini uygulayacağım. Kesme şekeri modeli de 2'nin katları şeklinde olduğu için şu anda da benim şişimde tek ilmek sayısı var. O nedenle burada bir tane ilmek artışı yapacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Şuradan alttaki ilmeği şişimin üzerine alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Ve şişimdeki ilmeği de örüyorum. Bir tane artış yapmış oldum. Şimdi kol altına kadar örüyorum. Arka beden ilmeklerini örerek kol altına geldim. Şimdi burada alttan bir tane ilmek alıyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Bu tek ilmeğimi örüyorum. Buradan da yine şöyle alttan giriyorum. Şu şekilde. 2 tane de burada artış yapmış oldum. Ve ters örerek ön yüze geçiyorum. Evet, kol altı birleştirmelerini yaptım. Her iki taraftan. Şöyle. Şimdi artık modele geçiyorum. İlk 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modele geçiyorum. Burası ilk sıra. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum.
2 tane ters örüyorum. 2 tane düz. Evet, 2 ters 2 düz. Sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Evet, modelde ilk sırayı örüyorum. 2 ters 2 düz 2 ters ördüm. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6'yı örmeden aldım. Arka yüze geçtim. İkinci sıradayım. Altı tane kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Modelin ikinci sırasında ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Şimdi 2 tane düz ilmek var. Düz örüyorum. 2 tane de ters. 2 düz. 2 ters. İki tane düz ilmek, 2 tane ters ilmek. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 6 tane kenar ilmeğimi ördüm. Modelin 2 sırasını örmüş oldum. 2 sırada bir model yer değiştiriyor. 2 ters 2 düz örmüştüm. Şimdi terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters öreceğim. 2 tane ters var, düz örüyorum. 2 tane düz ilmek var, ters örüyorum. Ters ilmekleri düz, düz ilmekleri ters örüyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzdeyim. Ters ilmekleri ters örüyorum. Düz ilmekleri düz örüyorum. Evet, şöyle bakalım. Model 2 ilmek ve 2 sıradan oluşuyor. Her 2 sırada bir yerleri değişiyor. Terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters örüyoruz. Bu şekilde etek ucuna kadar, etek lastiğine kadar öreceğiz ve 2, 4, 6, 8, 10, 11 haroşa sırasında bir de ilik açacağız. Kol altından itibaren 17 santim 17 santim ördüm. Şimdi şöyle ilikleri sayıyorum. 1 2 3 4 tane ilik açtım. 5. iliği açacağım. 2 4 6 8 10 11 sıra ördüm. Bu sırada hem 5. iliği açacağım hem de lastik örgüye geçeceğim. Bir, iki düz ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. Burası kenar bant, yine aynı şekilde devam edecek. Sonra lastik örgüye geçiyorum. Tekli lastik, bir düz, bir ters.
bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi şişimde çift sayıda ilmek var. Bunu tek sayıya indirmek istiyorum. Çünkü tek lastik ördüğüm için. Şimdi bir ters bir düz örüyorum. Böyle ortalarda bir yerde sadece bir tane bir ilmek eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir tane eksiltmiş oldum. Ve yine bir düz bir ters devam ediyorum. Şu anda şişimdeki ilmeklerin sayısı 131 oldu. Yani tek sayı. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, modelden sonra ilk lastik sırasını örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, 3 6 tane kenar ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 de 6'yı örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. 2 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi sırada ters ilmek var. Ters örüyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda yine 6 tane kenar ilmeğim var. İlk açtıktan sonra 1 2 3 4 haroşa sırası ördüm ve şimdi artık ilmekleri kapatıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Evet, bu şekilde tamamlıyoruz yeleğimizi. Evet, yeleğimiz bitti. Düğmelerini de diktim ben. Çok güzel ve çok kullanışlı bir model oldu. Atkı ve berimizde de takım oldu. Buradaki modelle aynı atkı ve beri örmüştük bundan önceki videolarımızda. Arkası da bu şekilde. Videonun başında zaten santim olarak ölçüsünü vermiştim. Tam 1-1,5 yaş ölçüsünde oldu. Hem kız hem de erkek bebekleri örebileceğiniz bir model. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.